Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Şimdi size gerçekten ilginç bir şey anlatacağım ve eminim ki birçoğunuz benim gibi bunu çok sonra öğrendiniz. Yılbaşı yaklaştığında çiçekçilerin demetler halinde sattığı kokine adı verilen, üzerinde kırmızı kırmızı meyveleri olan, uçları dikenli yapraklara sahip bir bitkiyi hepiniz görmüşsünüzdür. Ben o kırmızı meyvelerin aslında o bitkiye ait olmadığını bir gün ormanda dolaşırken öğrendim bitki dostları. Hemen açıklıyorum. Aslında kokineyi oluşturan iki ayrı bitki var. Biri saparna ya da melojanda denilen dikenli bir tür sarmaşık, yani Similax excelsa. Diğeri ise size az sonra anlatacağım tavşan memesi, yani Ruscus aculeatus. İki bitkiye de aynı gün rastladıktan sonra küçük bir araştırmayla gerçeği öğreniverdim. Meğer kokina denilen bitki, yazar Mary Shelley'nin gotik edebiyatın şaheseri kabul edilen romanında Doktor Frankenstein'ın canavarını farklı bedenlere ait vücut parçalarını birbirine dikerek yaratması gibi bir araya getirilmiş. Saparna'nın meyvelerini tavşan memesinin dallarına tutturmak kimin aklına geldiyse artık ortaya kokine çıkmış. Bazılarınız bu gerçeği çok daha önceden biliyor olabilir ama ben gerçeği öğrendiğimde gerçekten şaşırmıştım. Tavşan memesi, yani Ruscus aculeatus, iri kırmızı meyveleri olan ve Kuzey Avrupa'dan Akdeniz'e kadar yaygın görülen bir orman çalısıdır. Fakat meyveleri kesinlikle yenmiyor. Nisan'a kadar çiçekli olan bitki tohumlarını Ağustos'tan itibaren olgunlaştırıyor. Bu bitkilerin erkek ve dişi bireyleri var. O nedenle çoğaltmak için her iki türe de ihtiyacınız var. Tavşan memesi çiçekleri ve dolayısıyla meyveleri ilginç bir şekilde yaprağın hemen üzerinde oluşur. Çiçekli bitkilerin tümü tohum oluşturabilmek için öncelikle bir meyve oluşturmaya ihtiyaç duyar. Meyve oluşumu için ise tozlaşmaya ihtiyaç vardır. Örneğin tavşan memesinin dişi bireyleri tek başlarına ne meyve verebilir ne de tohum oluşturabilir. Tavşan memesi yetiştiği orman toprağı gibi asitli ve ağır toprakları sever. Kuraklığa ve dona dayanıklıdır. Gölgede de yetişebilir. Bazı ülkelerde taze sürgünleri kuşkonmaz, yani Asparagus acutifolius gibi tüketilebiliyormuş. Meyvesinin çekirdeği de kavrulup öğütülerek kahve yerine kullanılabiliyormuş. Yüksek tansiyonu olanların bu bitkiyi kullanmaması gerekiyor. Bu tür bilgiler de veriyorum çünkü şayet varsa kullandığınız bitkisel karışımlarda bu bitkinin de bulunup bulunmadığını kontrol edebilmeniz için. Bitkinin ödem ve şişlikleri gidermek için yaban turbu ile birlikte haşlanarak bu suyun tonik olarak eskiden beri kullanıldığı da biliniyor. Yabancı dilde tavşan memesine kasap süpürgesi otu deniyor. Çünkü eskiden kasaplar gerçekten de bitkinin yeşil sürgünlerinden yapılmış süpürgeler kullanırlarmış. İtalyanlar bu geleneği hala devam ettiriyorlarmış. Eskiden tavşan memesi Sukot bayramında Yahudilerin çardaklarını hazırlarken kullandığı otlardan olduğu için ona Yahudi mersini de denmiştir. Korsanlar gemilerde fareleri domuz eti ya da peynir gibi gıdalardan uzak tutmak için bu yiyeceklerin konulduğu fıçıların etrafına bu otu sararlarmış. Tavşan memesi antik Yunan'da savaş tanrısı Ares'in simgesidir. Ares, Roma mitolojisinde de Mars adını almıştır. Bitkinin mızrak ucuna benzeyen sivri yaprakları nedeniyle böyle bir ilişki kurulmuş olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek vermek isterseniz abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.